Bunu tüm canlı alemi en iyi şekilde bilir ve uygulamaya çalışır. Atalarımız ne de güzel bir söz söylemiş. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu söz her şeyi gözler önüne seriyor. Bu listemizde sürüsüyle inanılmaz güçlere kavuşan 10 mükemmel hayvan var. Bize destek vermek için videoya like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. On numara goril. Goril yaşayan en büyük insansı ve primat türüdür. Diğer çoğu primatın aksine yerde yaşar. Otçuldur ve Ekvator Afrikası'nın yağmur ormanlarında yaşar. Erkek goril 180 ila 200 santim boyunda ve 200 kilogram ağırlığındadır. Nadiren 300 kilogram ağırlığa ve 250 santim boy uzunluğuna ulaşabilirler. Sürü halinde yaşarlar. Goril genellikle sakin ve çok az gıda ile doyduğu zaman bile kendisini rahat hisseden bir hayvandır. Tek düşmanı leopardır. Hemcinsleriyle kavga etmezler. Goriller genelde küçük aile grupları halinde yaşarlar. Böylesine büyük, böylesine akıllı bir hayvana saldırmak da akıl kârı değildir. Gorile saldıran leopar genellikle yavruları seçer. Ama sürüden bir kişi leoparı gördü mü, vay o leoparın haline diyebiliriz. Ve bir goril leoparla dövüşe başladı mı, ya goril ölür ya da leopar, yoksa dövüş bitmez. Dokuz numara Yunus balıkları. Yunuslar bildiğiniz gibi oldukça akıllı ve seri hayvanlardır. Hatta yurt dışında bir kadın yunus balığıyla bile evlenmiştir. Düşünün artık. Yunus balıkları sürü hayvanıdır ve tek bir yunusu çok nadir görebilirsiniz. Sürüye o kadar sadıktırlar ki yaralı yunusları düzelene kadar asla terk etmezler ve onu beslerler. Bir yunus tek başına avlanamadığı gibi sürüsüyle yenilmez bir duruma geliyorlar. 10 tane yunus balığı bir sürü balığı sıkıştırarak ortalarına alıyorlar ve ziyafet yapıyorlar. Hatta bir grup yunusun köpek balığıyla savaştığı çılgınca anlar bile ortaya çıktı. O kadar akıllı bir balık diyebiliriz. Sekiz numara Sırtlan. Günümüzün sırtlangilleri Afrika ve Güney ile Batı Asya'da yaygındırlar. Leş yiyicileri olarak tanınırlar. Sırtlanların ortak özelliklerinden en münehi ön bacaklarının arka bacaklarından daha uzun olması. Sırtlanlar aynı zamanda sürü hayvanıdır. Sürü şeklinde aslanlarla kaplanlara karşı çıkabilirler. 2 ila 3 aslanın yakalayıp yediği bir avı bir sırtlan sürüsü elinden kapabilir. Bu da ne kadar ısrarlı ve korkusuz bir sürü hayvanı olduklarını gösterir. Yedi numara Kurt. Gri kurt ya da orman kurdu olarak bilinen bozkurt dünyadaki en yaygın ve en çok bilinen kurt türüdür ve bu nedenle sıklıkla kurt sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılır. İnsanlar tarım ve sürü hayvancılığını geliştirmeden evvel kurt dünyanın en yaygın yırtıcı hayvanlarındandı. Tüm Avrasya'da, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'da yaygındı. Ancak özellikle Batı Avrupa gibi yoğun yerleşim olan gelişmiş ülkelerde insanlarca soyu tüketildi. Kurtlar sürü hayvanıdır ve sürüsüne oldukça sadıktır. Sürüden biri yaralandı mı onu orada yalnız bırakmazlar. Beslerler, yarasını yalayıp iyileştirirler ve hatta hayatlarını bile kaybetmesine sebep olabilecek saldırılara göğüs gerebilirler. Zeki ve atletik bir hayvandır. Sürü kurdun düşmanı sadece insanlardır.
soundings in the channel of old England, from Ushant to sailing to Stirling, the first land we made was a point called the Dead Man. Next Ramshead off Plymouth, Start, Portland and White. We sailed then by Beachy, by Fairley and Dungeness, and bore straight away for the south, for the sight, for the light. 6 numara at. Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkartılmış, idiş edilmiş olana beygir denir. Küçük başlı ve kısa kulaklıdır. Yelesi ve kuyruk ucu uzun kıllıdır. Ömrü 20 ila 30 sene civarındadır. Ama her zaman evcil hayvanlar değillerdi ve vahşi ortamda yaşayanların da hala oldukça çok bulunmaktadır. Bir at sürüsünün neredeyse kurtlardan başka bir düşmanı yoktur. Ama kurtlarla ölümüne dövüştüklerinde bazen tekmeleriyle kurtları bile öldürebilmektedirler. Oldukça hızlı, güçlü ve sürü hayvanıdır. Beş numara pirana. Güney Amerika'daki akarsularda yaşayan, küçük ama yırtıcılığıyla dikkat çeken bir düzineyi aşkın balık türüne pirana adıyla bilinir. Piranalar etobur ve otobur olarak iki sınıfa ayrılır. Piranaların en belirgin özelliği iri ve sivri dişleridir. Güçlü kaslarla bağlı alt ve üst çenesine sıralanmış olan ustura gibi dişler ağız kapandığında birbirlerine sıkıca kenetlenir. Böylece pirana kendinden çok daha iri olan avından büyük parçalar koparabilir. Yine de bu bir sürü hayvanıdır ve düşmanı çok azdır. Bir insanı canlı olarak bir pirana sürüsü yarım saatte sadece kemik olarak bırakabilir. Sürü psikolojisi bu olsa gerek. Dört numara arı. Bal arısı kolonisi yıllık 15 ila 75 kilogram polen tüketir. Ayrıca günlük 200 gram suya ihtiyaç duyabilirler. Bal arısı ana arı, erkek arılar ve işçi arılardan oluşur. Yavruları ana arı yapar. Döllenmiş yumurtalardan erkek arılar meydana gelir. Ana arı ile işçi arasındaki farkı larva döneminde yapılan beslenme oluşturur. Arılar yine bir sürü hayvanıdır ve sürüye zarar verenin vay haline diyebiliriz. Çabuk sinirlenmezler ama sinirlenirlerse ortalık toz dumana bulanabilir. Üç numara karınca. Karıncalar boyutları küçük, doğal boşluklarda yaşayan birkaç düzine avcı bireyden çok büyük bölgeleri kaplayan ve sayıları milyonlarca bireyi içeren oldukça yüksek oranda organize kolonilere kadar oluşan topluluklar içerisinde yaşarlar. Büyük koloniler çoğunlukla işçi ve asker sınıflarını oluşturan kısır dişilerden oluşur. Bu kolonilerde aynı zamanda verimli erkekler ile bir ya da daha fazla kraliçe adı verilen verimli dişiler de bulunur. Bu koloniler bazen süper organizmalar olarak tanımlanır. Çünkü karıncalar tek bir vücut halinde koloniyi desteklemek için bir arada çalışırlar. İki numara aslan. Aslanlar kaplanlardan sonra yeryüzünde yaşayan en büyük kedidir. Savunmada ve av sırasında birleşen aslanlar avlarını kovalar ya da pusuya düşürürler. Genellikle gece avlanırlar. Av esnasında genellikle kükremezler. Fakat avı koklarken birbirleriyle bağlantıyı sürdürmek için homurdadıkları olur.
Avlanan hayvan antilop ya da Afrika mandası yavrusu gibi küçük veya orta boy ise avlanma esnasında takımdan ayrı düşmüş daha yaşlı aslanların avın düşürüldüğü noktaya kadar daha çabuk ulaşan diğerlerinin sırasını bekledikleri gözlemlenmiştir. Ortalama bir Afrika aslanının hızı saatte 55 kilometreyi bulabilir. Ancak bu hızını yalnızca kısa bir süre devam ettirebilirler. Bir aslan çoğu zaman sürüyle gezer ve avlanır. Bir numara fil. Karada yaşayan en büyük canlı diyebiliriz. Böylesine büyük canlının bile düşmanları vardır. Filler sürü halinde yaşar ve inanılmaz güçlüdürler. Büyük bir file aslan bulaşırsa vay haline diyebiliriz. Böylesine büyük ve vahşi hayvanın pamuk kadar da narin bir kalbi vardır ve eğitilebilir. Ama dikkat, yurt dışında fil seveyim sakın demeyin. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ekranda bulunan diğer videolarımıza geçiş yapmak için üzerine tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.